Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçen sizlerle bu küçük tatlışları örmüştük. Daha sonra bu ayının da katifesiyle örelim mi demiştim ve çok daha mesaj aldım. Katifesini örelim beraber diye. Şimdi bu videomuzda aynı sayılarla sadece ipimiz kadife olacak ve bu tatlı ayı öreceğiz. Evet, koton iple ördüğümüzde boyumuz 14 santim. Bakalım kadife iple ördüğümüzde kaç olacak? Şimdi bunlar kenarda beklesin. Ve iplerimizi de ben bu renkleri seçtim. Pembe, açık pembeyle yapacağım. Ten rengi olarak da Himalaya'nın Dual Pink benimsi. Renk kodu da 80.317 arkadaşlar. Bu pembenin de üzerinde bulamadım ama açık pembe demeniz yeterli. Zaten size artık iplerinizle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyuncağımız çok küçük. Hemen bitecek şekilde. Ben böyle birer parçalarını ördüm. Bacak, kol, kulak, ikişer tane olanların birer parçalarını ördüm. Şimdi gerisini de beraber öreceğiz. Evet, bu arada göz olarak da böyle simli gözlerden takacağım arkadaşlar. Bunlar 14 milim. Çok cam gibi, çok güzel. Bir de videonun sonunda tekrar böyle erkek yapmıştık. Bir de kız çalışacağım. Onda sayılarını vereceğim arkadaşlar. Yani kaç sıra ten veya nasıl olduğunu eteğin. Onda yine böyle bir elimde 8 milim var. Daha küçüğü de olabilir. 8 olduğu için bunu kullanacağım kız bebekte. Bakalım nasıl olacak. Bir de yine böyle bunları çantalarınıza anahtarlık veya süs olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde hobi malzemesi satan yerlerden toplu olarak alabilirsiniz. Ben de bunları Hobimon sayfasından almıştım. Size güvenli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi bulabilirsiniz orada. Evet, şimdi hemen ayağımızla başlayalım. Evet, bu arada tığımda 4 milim arkadaşlar. Şurada görüyoruz, küçük yazılı 4 olan 7 yazıyor. Yanında da 4 milim tığımız. Şimdi bacakla başlıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Kadifelerde çıkması olmasın diye. Şöyle önce bir sabitledim bir tane. Bir zincir sabitledim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halka yapmıyoruz. Çektiğinizde kopabilir. Şimdi ortadaki zincirimin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen ilk başladığımıza batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemizin her birine çift batıyoruz. Hepsine çift batınca 6 6 daha 12 edecek. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci çift ve altıncı çift. Kadifelerde ilk sıralar biraz görünmüyor. O yüzden hep sayarak yapın. Önemli olan bizim sayılarımız. Bunlara dikkat edelim. Daha sonra ördükçe sayılar görünmekte. Ama ilk sıralar zor oluyor. O yüzden mutlaka sayalım. Eksikse hemen dibine bir tane arttırma yapalım veya eksiltme yapalım fazla battıksa. Şimdi evet. Evet, bu arada kahvelerimizi içelim arkadaşlar. Hem örelim hem kahve keyfi yapalım. Sizlerle sanki karşılıklı
oturuyormuş gibi. Evet, şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani hepsine tek batacağız. Döne döne örüyoruz. Bu şekilde her sıra 12 tane sık iğne var her sıramızda. Bunu 4 sıra yapalım. Evet, 4 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 7. sıramızdayız. 5 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bir arttırıyoruz. Çift battım. Tekrar 5 tane tek. 2, 3, 4, 5 ve bir arttırıyorum. 2 tane arttırma yaptım. Sayım 14 oldu. Şimdi 8. sıramızı da hepsine tek batacağız. 14 tane sık iğnemiz olacak 8. sıramızda. Evet, 8. sıramı bitirdim. Ve bir tane ilmek kaydırıp içinden geçirip ipimizi biraz uzunca keseceğiz. Birinci bacakta. Şimdi birinci bu şekilde kopardım. Kestik yani. Şimdi ikinci bacağı aynı şekilde örüyoruz. 8. sıramızı bitirdik. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve diğer bacağımızı da alıp kaldığımız yerden ilmek kaydırdığımın hemen yanındaki sık iğneden devam ediyoruz. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Evet, bir yandan da aynı sayılarla kız bebek yapıyorum. Gördüğünüz gibi ten rengiyle aynı şekilde 8 sıra ördüm. Beyaz iple zincir çektim. 2 zincir çekip birleştirdim. Beyazla öreceğim arkadaşlar. Şimdi biz ayımızı aynı devam ediyoruz ten rengiyle. Şimdi dediğim gibi 2 zincir çekip hemen kopardığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane battım. 1, 2, 3, 12, 13 ve 14. 14 sık iğnemiz vardı bacağımızda zaten. Şimdi 2 zincirin üzerine geldik. Şimdi bunları birer tane batacağız. Şimdi ondan önce şurada hemen zincirin dibindeki sık iğneye batıyorum. Direkt geçtiğim zaman sık iğne yaparsam burada bir delik oluşuyor. Onu engellemek için o dibe de batıp çıkıyorum. Sonra zincirden bir kat alıyorum. Buna da batıp çıktım. İkisini beraber ördüm. Yani sayım değişmedi. Bir tane zincir basmış gibi batmış gibi oldum. Yani yine bir sık iğne yapmış oldum. O aralığı kapattım. Yine yanındaki zincirde bir tane batıyorum. Batıp çıkıyorum. Yine aynı yapacağız. Ve tekrar hemen dibine batıp çıkıyorum. Hepsini bir örerek bu şekilde yine sayımız değişmedi. 2 zincirimize birer tane sık iğne yapmış olduk. Buradaki aralığı engellemiş olduk. Şimdi 2, 4, 6 burası da bir bakalım. Evet, tekrar buradan 14 tane sık iğnemize tek batıyoruz. Diğer zincire kadar. Evet, 14 tane sık iğneme tek battım. Şimdi burada diğer gibi yapmamıza gerek yok. Burada direkt geçiyor arkadaşlar. Delik oluşmuyor. O yüzden normal 2 tane zincirime tek batıyorum. Zincirimin diğer tarafına. Ve sıra sonumuza geldik. Burası bizim sıra başımız. Evet, 9. sıramızı bitirmiş olduk. Ve 32 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi tekrar örmeye devam edeceğiz. Hepsini tek batacağız. 32 sayımız olacak.
Eksik olursa bir tane fazladan arttırma yapın. Sayımız doğru olsun. Ve şimdi 10, 11, 12, 13. sıralarımızı döne döne düz öreceğiz. Evet, 4 sıra düz ördüm arkadaşlar. Kontrol içinde şu aşağıdan sihirli halkadan yukarıya sayıyoruz. Toplam 13 sıra olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Şimdi burada ipimizi koparacağız. Ondan önce bu tarafa yani renk geçişi düzgün olsun diye 2 sık iğne bu tarafa kayıyorum. Bir tane de ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet, şimdi burası arkası oluyor bu arada. Pembeye geçeceğim ben. Siz hangi renk yapacaksanız ona geçin. Şimdi 14. sıramızı arkadan BLO'dan öreceğiz. Şöyle biraz uzun bırakalım. İpimi sabitledim. Ve kaldığım yerden arka kattan, şurası sıra başım, hemen birinciden arkadaki tek kata batıyorum. Yine hepsine tek batacağız. Sadece arkadaki tek kattan. Şu ilmek kaydırdığımızda da öyle arkadan tek katına battım. Evet, bu şekilde sıra sonu kadar yine 32 tane sık iğne yapıyoruz. Arkadaki tek kattan, BLO'dan. Evet, 14. sıramızı bitirdik. Şimdi 15'teyiz. İpimizi yukarıya alalım. Şimdi iki yanda azaltma yapacağız. İlk başladığımın batarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle ikiye katladığımda şuradan 7 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Yani 6 da örebilirsiniz. Bir kesebilirsiniz. Bunlar bir tane eksik fazla önemli değil. Dediğim gibi şöyle iki yana gelmesi önemli. Evet, bir azalttım. Tekrar diğer yana kadar devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane ördüm. Bir azaltıyorum. Geri kalan tek sayılarım tekrar tek sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek battım ve sıra sonuma geldim. 15'i bitirmiş olduk. 2 tane eksildik. 30 kalmış oldu. Şimdi 2 sıra yine eksiltme artırma yapmadan düz öreceğim. Hepsine tek batalım. 2 sıra. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar ve 18. sıramızdayız. Yine 2 tane azaltma yapacağız. 3, 4, 5, 6 tane tek battım. Şimdi bir azaltıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Evet, 12 tane tek battım. Diğer yanda ikinci azaltmamı yapıyorum. Geri kalan 2, 4, 6, 8 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Düz ördüm. 18. sıramızı bitirdik. Şimdi 2 tane eksilince 28 kaldı. Evet, şimdi bundan sonra 4 sıra daha iki yandan azaltmaya devam edeceğiz. Yani 19, 20, 21, 22. sıralarımızı her iki yandan azaltalım. Bu arada şimdi doldurmaya başlayayım. Gövdemiz bitecek, az kaldı. Güzelce dolduralım. Evet, ayıcığımızı biraz doldurdum arkadaşlar. Çok sert yapmayın, yumuşak olsun. Dokunduğunuzda diğer bebeklerimiz gibi çok sert olmasına gerek yok, kadifelerde yumuşacık olsun. Kız olarak da tekrar aynısını kızı da örüyorum bir yandan. Gördüğünüz gibi farkı sadece ince iple örüyorum. Yani kotonla örüyorum. Bunu da kadifeyle. Şimdi ellerimizi çalışalım. Elimizi, kolumuzu yapalım. Bir tanesini zaten örmüştüm. İkinciyi de beraber yapalım. Yine ipimizi şöyle uzun bırakalım. Çünkü uçtan çıkabilir. 2 zincir çekiyorum. Bir tane sabitledim. Onu saymıyorum. Ondan sonra 2 zincir çektim. Ortaya battım. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6. İlk sık iğnemize batıyoruz. İlmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu 6 tane sık iğnemizin her birine çift batıyoruz. Sayımız 12. Pardon. El yapıyorduk. Kol pardon. O yüzden kafam karıştı. Hep ayağa gitti. 2 tane tek yapıyoruz. Bir arttır yapıyoruz. 2 tane tek. 1, 2 ve bir arttır. Sayımız 8 oldu. 2 arttırma yaptık. 6, birinci sıra 6, ikinci sırada 2 arttırma yaptık. 8. Bundan sonra 8 sıra düz öreceğiz. 2, 4, 6, 7, 8. Şuradan devam ediyorum. Evet, döne döne toplam 10 sıra olacak. Birinci, ikinci sıra yaptık. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıralarımızı döne döne düz örüyoruz. Evet, toplam 8 sıra düz ördük arkadaşlar. İlk başladığımıza batıp ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Ve toplam 10 sıra olacak. Bu şekilde 2 tane hazırlayalım. Şimdi bunları kollarımıza takacağız. İçerisine elyaf doldurmaya gerek yok. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 23. sıramızdayız. 3 tane sık iğneye tek batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi kolumuzu alalım. Şurayı içine sokalım. Çıkan ipimizi iç kısma. Arkaya gelecek şekilde ortaladım o kısmı.
Ve kolla beraber gövdeyi örelim. 1 arkaya da yaptık. 1 2 3 sık iğne ile ekledim. Şurada bir kaldı. Onu da ekleyebiliriz. 4 de olabilir. Hemen onu da dördüncüyü de yaptım. Evet, 4 sık iğne ile ekledim. Şimdi yeniden 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Şöyle ortalıyoruz. Bakalım ortamı nereye geliyor. Evet. 6 sık iğne düz ördüm. Yeniden kolumu gövdeye ekliyorum. Örerek ekliyorum. 1 2 3 ve şurada bir tane kaldı. Onu da 4 tane ile ekledim. Ve en son 3 tane kaldı. 1 2 ve 3. 3 sık iğneyi de ördük. Ve kollarımızı da örerek birleştirdik. Evet, sıra sonumuzda 20 kalmıştı. Bu sıramıza da kolları taktık ve sayımız değişmedi. Yine 20. Şimdi 24. sıramızdayız. 3 tane azaltma yapacağız. Şimdi 5 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyorum. Tekrar 5 tane tek. 1 2 3 4 5 bir azaltıyorum. Evet, 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 bir azaltıyorum. Evet, 3 azaltma yaptık. 17 kaldı. Şimdi son sıramız bu. Yine aynı şekilde 3 azaltma yapacağız. 1 2 3 4 tek, bir azalt. Tekrar 4 tek. 1 2 3 4 bir azalt. Ve en son 3 tane tek. 2 3 bir azaltıyoruz ve sıramız, gövdemiz bitti. İlmek kaydırarak bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve sıra sonumuzda 14 kaldı. Evet, boyun kısmımızda 14 sık iğne kaldı arkadaşlar. Şimdi içine 50 dolduralım. Evet, şimdi de eteğini yapalım arkadaşlar. Şuradaki kıvrımlı yerine. Yine ipimi uzunca
ipini uzun bırakıyorum. Sabitliyorum. Arka ortadan daha önce BLO yaptığımız yerden, şimdi biz FLO'dan yapacağız. Diğer tek kattan. Buradaki tek kata batıyoruz. 2 zincir çektim. Aynı yere battım. Ve şimdi her sık iğneme, her tek kata 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Birinci katımı yaptım. Şimdi ikinciye tekrar içine 3 tane peş peşe trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar yanındaki öndeki tek katına 1 2 ve 3. Evet, her bir tek katın içine 3 tane trabzan. 2 ve 3. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi kıvrılmaya da başladı. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. İlk yaptığıma batarak ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Hatta 2 zincir çekiyorum. Şimdi oyasını yapacağım. İsterseniz yapmayın, İsterseniz yapın. Burada yapılmış hali. Yine ters sık iğne yapacağız. Yani bu tarafa değil de tersine, arkaya doğru tığımızı arkaya dönük şekilde batıyor. Normal sık iğne örüyoruz. Tığımızı bir arkadaki sık iğneye batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Batıyoruz, çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ters sık iğne ile oyamızı yapıyoruz. Evet, ayımızın gövdesini tamamladık arkadaşlar. Bir yandan da kız bebeği de örüyorum. Onu bitirip bunu başladım. Sayılarımızı aynı şekilde yaptım. Kollar yine aynı sayı. Sadece iki sıra yeşil ördüm. Tişörtü kısa kollu görüntüsü vermek için. Elbisemizde şimdi bunda hepsine her bir tek kata 3 tane trabzan yapmıştık. Bunda da bu kadar kabarık olmasın diye, yani bu sefer farklı da yapalım diye bir çift bir tek, bir çift bir tek yaptım. Tekrar yaptım devamlı, bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir tur ördüm. Sonra aynı şekilde oyasını yaptım. Yine askılarımızda diğer erkek bebeklerde yaptığımız gibi aynı şekilde askılarımızı da bitirdim. Sayılar dediğim gibi aynı. Sadece ip farkından böyle çok küçük. Şimdi kafalarımızı yapacağız. Yani bunun kafasını bir yandan ördüm. Şimdi kadifenin kafasındayız. Kadife ayımızın. Şimdi zaten artık iyice öğrendiniz. Tekrar baştan sırayla göstermiyorum. Gerek yok arkadaşlar zaman açısından. Zincir içerisine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sırada hepsi çift battım. Sonra 1 2 şeklinde en son 5 tek 1 arttır, 5 tek 1 arttır. Sıra sonuna kadar toplam 7 sıraydı. Ondan sonra 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Evet, buradaki sayımız 42 olacak. 42 tane ilmeğimiz var. Dediğim gibi arttırmadan sonra 8 sıra düz ördüm.
Şimdi gözlerimizi takacağız. Burada yine kafamı aynı şekilde. Bunlar sayıları aynı. 5 arttırmalı. 8 sıra düz ördüm. Şimdi düğmeleri takacağım dediğim gibi. Bunun için şu şekil 2 tane bu 14 milim simli göz takacağım ayıya. Şöyle yaptığımda küçük bile oluyor aslında. Evet, 14 milim gözler bana gözüme küçük göründü arkadaşlar. O yüzden bir büyüğünü 16 takacağım. Şimdi hemen gözümüzün yerini belirleyelim. Başlangıç yerini arkaya aldım. Bu taraftan yapacağım. Şimdi şurada ayı da bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sıra 10. 11. sıraya 11. sıranın ortasına gözümü takacağım. Şimdi buradan aşağı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 11. sıra. Burası. Şimdi şuradan elimle tutayım orayı. Tekrar şuradaki arttırmaları takip ediyorum. En sonki 5 arttır olan yeri şurası. 2, 4, 5. Evet, burası. Buradan izahı takip ediyorum şu şekilde ve tam onun hizası buraya geliyor. Bu şekilde. Şimdi diğeri de diğer arttırmanın hizasını takip ediyorum. Bakın. Aynı şekilde aşağıya iniyor. Evet, buraya denk geldi. Yani şimdi buraya taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye gözümü yerleştiriyorum. Evet, 7.'ye taktım. Bu şekilde yerimizi bulduk. Ve arkalarını takacağım. Diğeri de takalım. Evet. Tamam. Gözlerimizi yaptık. Şimdi artık azaltabiliriz. Taktıktan sonra 2, 4, 5 sıra var arada. Yani buradan da doğru gidişatı anlarsınız. İkisinin arasını taktıktan sonra 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi tekrar azaltmaya devam ediyorum. Nasıl çoğalttıysak şimdi de 5 tek bir azalt, 5 tek bir azalt. Bir dahakine 4 tek, bir dahakine 3 tek bir azalt. Bu şekilde 14 sık iğne kalana kadar azaltıyoruz. Evet arkadaşlar, kafamızı bitirdik. Şimdi kulak ve ağzın sayılarını vereceğim. Boşuna vaktimiz geçmesin. Zaten bir önceki videoda, bunun videosunda videonun altında yazmıştım sizler için. Tekrar bu videonun üst kısma da sayılarını vereceğim arkadaşlar. Şimdi yine birinci sıramız sihirli halka için 6 sık iğne var. İkincide hepsine çift batıyoruz. 12 oldu. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift 6 tekrar 18 oldu. 2 sıra düz öreceğiz. Toplam 5 sıra olacak. Son olarak da örerek kulağımızı kapatacağız. Tam karşısına gelen yere örüyoruz. İki kenarı bitiş yerlerini karşılıklı tutarak sık iğne ile kapatıyoruz. Rahat dikmek için. Evet. Hepsini ördüm ve
Gördüğünüz gibi kulağımız kapandı. Şu şekilde elimizle kıvırarak daha rahat dikeceğiz. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ağzımızda öyle yine sihirli halka içine, yani bunlarda zincir yapıyorduk. Onun içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırasında hepsini çift battım. Üçüncü sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift, 6 tekrar. 12 18 oldu. Bir sıra düz ördüm. Toplam 4 sıra ağzımızda. Şimdi bunları bütün parçalarımızı ördük. Şimdi dikeceğiz. Evet, şimdi ağzımızı dikelim arkadaşlar. Ağzımızı şöyle göz hizamızın olduğu yere koyalım. Bu arada plastik olan bu iğnelerden tavsiye ederim size. Kadife için özellikle dikerken çok faydası oluyor. Şimdi başta şu bitiş yerimi altta koydum. Aşağıya. Bakın gözümün bir üstüne koyacağım. Böyle yaparsak bu yanlar açık kalır. O yüzden şöyle yukarıya koydum. Bir sıra üstüne. Şöyle açalım da kadife dikerken çok kolay oluyor. Kolay şekil oluyor. Bakın şöyle de ayarlayacaksınız. Hiç boşluk kalmayacak göz çevresinde. Şimdi boynumdan gireyim. Beyaz ip taktım. Kadifeyle dikmiyoruz. Kendi normal koton iple dikelim. Hem sağlam hem de hiç görünmüyor. Böyle yine normal yaptığımız gibi bir kafadan bir burundan sık sık dikiyoruz. Evet, ağzımızı bitmeye yakın şu kadar bir boşluktan elyaf dolduralım. Dediğim gibi çok doldurmayın. Az bir şey yeter. Bakın azıcık koydum, yeterli. Taş gibi olmasın. Tekrar devam ediyorum ve bitiriyorum. Evet, şimdi burnumuzu yapalım arkadaşlar. Şimdi daha öncekinde küçük olanı iğneyle işlemiştim. Şimdi bu kadifede çok muntazam olmayacağı için ben beğenmiyorum daha doğrusu. O yüzden örerek yapacağım. Şimdi ipimizi şöyle biraz uzun bırakıyorum. Bakın şöyle uzun bıraktım. Buradan devam ediyorum. Çünkü buraya iğne takıp ağzını aşağıya devam ettireceğim. Şimdi bir tane ipimi sabitledim. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar ortadakine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi üçüne de tek batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Üçüncü sıramdayım. Ve ilk baştakine çift battım. Sonra bir tek. Son kalanda yine çift batıyorum. Ve 5 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir zincir çekip döndüm. Tekrar çift batıyorum. Dördüncü sıramda çift battım. Sonra 1 2 3 sık iğneme tek battım. Son kalan sık iğneme yine çift batıyorum. Evet, bu şekilde burnumuz oluştu. Yeterli herhalde bizim için. Şöyle yaptığımızda yeterli. İpimi de
Şöyle geri çekiyorum. Dikme payı. Evet, böyle bir üçgen burun yaptık. Şimdi buraya dikelim. Hatta şu anda gerek kalmadı herhalde. Neyse, bir bakalım. Evet, burnumu ikinci sıranın tam ortasına yerleştiriyorum. Geriye yine o iki sıra kalıyor. Bir, iki sıra. Tam buraya yerleştirdim. Ve buraya dikeceğim. Evet, normal dikiyoruz arkadaşlar. Göstermeme çok da gerek yok. Bir alttan bir üstten dikeceğiz. Evet, burnumu diktim arkadaşlar ve aynı yerden çıkarak demek ki uzun bıraktığımız ipi de taktım iğneme ve şimdi şöyle aşağıya doğru ağız yapıyorum. Şuradan çıkıyorum. Evet, bu şekilde ağzımı yaptım. İsterseniz şöyle gülen bir ağızla yapabilirsiniz. Ben böyle bırakacağım. Buraya düğümleyeceğim. Ve ipimi keseceğim. Evet, şimdi kulaklarımızı dikeceğiz. Şimdi şu kulağımı şu şekilde kıvırarak şekil veriyorum. Ve şimdi ortadakinden 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıraya. Beşincinin üzerine koymuş oldum. Yani 5. sıranın üzerine koydum. Şöyle de elimle çevirdim. Kulağımı. Evet, şimdi buraya dikeceğiz. Normal aynı şekilde. Şöyle ortaya gelmesine dikkat edin. İkisinin de aynı şekilde olmasına. Şimdi buraya dikeceğim. Evet, kulakları diktim arkadaşlar. Kaşlarımı da yaptım. Kaşlarımı da hemen gözümün bir sıra üstünden çıktım. İki sıra üstüne batarak karşıya geçtim. Buradan yine aşağıya 2 sıra aşağıya indim. Ve ipimi kopardım. Şöyle de zaten ekran görüntüsünde alabilirsiniz. Görünüyor zaten. Şimdi gözlerim içine çekeceğim en son olarak. Yine aynı renkten ipimi taktım. Gözün ortasından çıktım. Yine karşıya geçiyorum. Yine karşıdan gözümün ortasından iniyorum. Bunu 2 defa yapacağım. Aşağıya bastıracağım. Bir daha yapacağım. Sağlam olsun diye, bırakmasın diye. Şimdi çekiyorum. Evet, bu kilitler çok büyük. Simli gözlerdeki kilitler. O yüzden o takılıyor şimdi. İpimi arkadan doğru çekiyorum. Arkaya verdim. Şimdi diğer gözümüz. Onu da yine aynı şekilde yapacağız. Ortalayıp iyice çektim.
Evet, bu şekilde gözlerimizi içeriye çektik. Ve şurayı bir tutturacağım. İpimi keseceğim. Evet, kafa ve gövdemiz bitti arkadaşlar. Artık dikebiliriz. Bu arada gövdeye, elbiseye renk katsın diye bu şekilde düğme diktim. Siz de farklı süslemeler yapabilirsiniz. Hareket katsın diye. Veya sade kalabilir. Şimdi kafamızı bu şekilde normal daha önce diktiğimiz gibi dikeceğiz. Evet, bu arada dikmeden önce içerisine şöyle vik koymak istiyorum. Torunuma vereceğim çünkü bunu. Oynarken hem oynasın. Hoşuna gider. 2 yaşında torunum. Şimdi oraya da dolduralım boşluğu. Evet, şimdi dikebiliriz. Evet, boynumuzun bitmesine yakın tekrar elyafla son boşlukları dolduruyoruz. Boynumuz dik dursun diye. İsterseniz içine ince bir bayrak borusu gibi veya bir tükenmez kalem dışı gibi bunlardan da koyabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar, sevimli ayımız bitti. Çok da şirin oldu. Tam ideal boyda. 28 santim boyu. Evet, gördüğünüz gibi aynı tarifle kadifesi, aradaki farkı görüyorsunuz. Sayılar aynı. 2 katı büyük oldu. Evet, ben de çok beğendim. Çok şeker oldu. Bu arada süremiz çok açtık. O yüzden kızıma bitiremedim. Kız bebeğimizi bu şekilde kaldı. Saçına perik örüyordum. Şöyle önüne de kahküller. Arkaları daha uzun yapacağım. Artık bitmiş halini başka bir videoda gösteririm sizlere. Videomuzun sonuna geldik. Başka ne diyelim? Yeni başka videolarda görüşürüz tekrar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.